Lepisteslerimizin sırtı yukarı doğru eğilmeye başladıysa bunun tek bir nedeni yok. Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Bugünün konusu da lepisteslerde kamburluk. Bu akvaryum hobisinde özellikle lepistes üretenler arasında çok sık yaşanan bir problem ve maalesef birçok balık buna maruz kalıyor. Bu videoda bunun nedenlerini, nasıl çözüme ulaştırılacağını ve sürekliliğinin devam etmemesi için neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Bu problem benim de başıma geldi maalesef. Bu görmüş olduğunuz balıklar neredeyse 1 yaşına yakınlar. Bir dişi bir erkek Snow White lepisteslerde aldığım ilk doğumda böyle bir sıkıntı çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel yaşıyorlar. Bunlar için ayrı bir akvaryumum var. Bunların üremesine izin vermiyorum şu anda. Ayrı bir akvaryumda artık yaşayabildikleri kadar yaşayacaklar. Keyifli bir şekilde yaşıyorlar. Yani herhangi bir şekilde sağlıksal problemleri yok. Gayet rahat yüzüyorlar gördüğünüz gibi. Hastalıkları falan da yok. Normal balıklarıma ne veriyorsam onlara da onu veriyorum. Artık bu balıklara da yaşayabildikleri kadar bakmaya çalışacağım. Şimdi peki bu neden olur? Bunun nedenleri nedir? Bunlara gelelim. Lepisteslerinizde kamburluk başladıysa bunun tek bir sebebi olmayabilir. Genetik problemlerden yaşlanmaya, kötü su koşullarına ya da yanlış beslenmeye kadar kamburluğun birçok farklı sebebi var. Kamburluk balığın omurgasının normal yapısını kaybetmesi ve yukarı ya da aşağı doğru eğilmesi durumudur. Bazı balıklarda bu durum hafif bir şekilde gözlemlenirken bazılarında ciddi şekilde yüzmeyi bile etkileyebilir. Bu noktada şunu bilmek gerekiyor. Kamburluk doğrudan gelen bir hastalık değil, farklı olayların sonucunda ortaya çıkıyor. Birinci ve en önemli etken genetik faktörler. Lepisteslerde yaşanan kamburluğun en yaygın sebebi genetik faktörler aslında. Özellikle uzun yıllar boyunca aynı kan hattında eşleştirilen ve aynı kan hattında üretim sağlanan balıklarda kamburluk ortaya çıkmaya başlıyor. Yani akraba ilişkilerinde aslında omurga problemleri daha sık ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bu durumun belirtilerine gelecek olursak balıklar daha genç yaşta ufacık bir yavruyken kamburluk gözlemlenmeye başlayabilir. Doğan yavruların hepsinde yani kardeşlerin hepsinde deformasyonlar ortaya çıkmaya başlar. Balıklar büyüdükçe bu eğrilik daha belirgin hale gelir ve yüzme bozuklukları ortaya çıkmaya başlayabilir. Eğer sebep genetikse maalesef tamamen bir düzelme sağlanamıyor. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey bir an önce oraya uygun bir kan hattı aktarıp kan hattını zenginleştirmek. Bir de dikkat edilmesi gereken şey deformasyona uğramış balıkların üremesine devam etmemesini sağlamak. Yani üretimde bu balıkları kullanmamaya çalışmak. Bu sayede devam edecek olan bir kamburlaşmanın önüne geçebilirsiniz. Yani deformasyonu olan balıkları damızlık olarak kullanmamak gerekiyor. Kamburluğa sebep olan etmenlerden bir tanesi de yetersiz ve dengesiz beslenme. Özellikle büyüme dönemindeki yavrular yetersiz protein alırsa ve beslenme konusunda yetersiz kalırlarsa vücutlarında bu deformasyon ortaya çıkmaya başlıyor. Yeterli minerali ve vitamini almayan balıkta problemler olması aslında kaçınılmaz bir durum. Burada riski artıran etmenler ise şunlar. Tamamen tek tip yem kullanmak, sürekli ve uzun sürelerde kalitesiz yemlerle balıkların beslenmesi, balıkların az ve yetersiz beslenmesi, aynı zamanda verilen yemlere bağlı olarak oluşabilecek vitamin eksiklikleri. Lepistesler beslenirken özellikle kaliteli granül yemler, kaliteli pul yemler, canlı artemyalar ya da kabuksuz artemyalar veya çeşitli dondurulmuş yemler kullanılmalı. Burada erişebildiğinizi kullanmak en mantıklısı ama yem kalitesini iyi seçmeniz önemli. Canlı yem kısmında dikkat edilmesi gereken çok farklı şeyler var ama canlı yeme erişemiyorsanız bile lepisteslerde mutlaka kabuksuz artemya kullanmanızı ben öneriyorum ki kendim de sık sık kullanıyorum. Bir de sadece granül ve tek tip yem yerine full yemlerle birlikte desteklenmiş bir haftalık öğün oluşturmanız gerekiyor. Bu sayede balıklarınızın omurgaları çok daha sağlıklı ilerliyor. Bir diğer önemli ve göz ardı edilen etmen ise hızlı büyüme ve kalabalık akvaryumlar. Bazı üretim akvaryumlarında özellikle evde hobi olarak üretim yapılan akvaryumlarda balık sayısı çok fazla oluyor. Bu tarz kalabalık ortamlarda yavru balıklar çok fazla stres altında kalabiliyor ve düzenli gelişim sağlayamıyorlar. Bununla birlikte balıklar hızlı büyüsün diye oluşturulan ek takviyeler, ek besinler balıkların hızlı büyümesini sağlarken omurgada bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Yani aslında burada balığın iskelet sistemi büyüme hızına ayak uyduramıyor ve omurgada bu şekilde yukarı aşağı eğrilikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu nedenle balıklara mutlaka düzenli su değişimi yapılması, yeterli ve doğru beslenmenin gerçekleştirilmesi ve doğru yüzme alanlarının sağlanması gerekiyor. Özellikle balıkları kalabalık ve sıkışık akvaryumlarda tutmamak en büyük faydayı sağlıyor. Kötü su kalitesi de omurgada bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Sürekli olarak amonyak, nitrit ve nitrat gibi unsurlara maruz kalan balıklar gelişimde zorluk çekiyorlar ve bu gelişim bozukluklarına sebep olabiliyor. Özellikle yeni doğmuş yavrularda bu durum ciddi şekilde gözlemlenebilir.
Burada dikkat edilmesi gerekenler güçlü bir biyolojik filtrasyonun oluşturulması, aynı zamanda düzenli su değişiminin sağlanması, aşırı yemlemeden kaçmak ve suyu olabildiğince stabil şekilde tutmak. Sağlıklı bir lepistes için temiz su en az kaliteli yem kadar önemli. Lepisteslerde kamburluğun ortaya çıkmasına sebep olan şeylerden bir tanesi de yaşlılık. Balık yaşlandıkça omurgada farklı eğrilikler ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Özellikle 2 yaşını geçmiş bireylerde bu eğrilikler hafif hafif kendini göstermeye başlayabiliyor. Ama bu durum genellikle doğal yaşlanmanın bir sonucu ve ciddi sonuçlar ortaya çıkartmıyor aslında. Eğer bir noktada balığınızın yaşlı olduğunu eminseniz ve balık normal bir şekilde yüzüp yem yemeye devam ediyorsa dert edeceğiniz bir durum yok. Çok nadiren de olsa hastalık ve parazitler de omurgadaki bozukluklara sebep olabiliyor. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar ve iç parazitler omurganın bazen yerinden oynamasına ya da yapısının bozulmasına sebep olabiliyor. Özellikle genç yaştaki balıklarda çok kolay görülebiliyor bu. Sadece omurgada eğrilik değil, aynı zamanda zayıflık ortaya çıkmaya başlıyor. İştahsızlık ortaya çıkıyor ve balıklarda karın çökmesi yaşanabiliyor. Bu tür vakalarda en hızlı müdahale en doğru sonucu veriyor ve balıklar kamburluk riskinden kurtulmuş oluyorlar. Peki kamburluk sonradan düzeltilebilir mi? Burada aslında kamburluğun sebebi çok önemli. Genetik veya yaşlı balıklarda bu kamburluk aslında tamamen kalıcı oluyor. Ancak beslenme eksikliğinden, su düzensizliğinden veya su değerlerine bağlı olarak gelişen farklı problemler sonradan çözüme kavuşturulabiliyor. En azından koşullar düzeltildiğinde ilerleme duruyor ve balığın omurgası daha fazla eğrilmeden düz bir hale gelmiş oluyor. Yine de omurgada eğrilik başladıysa balığın tamamen düzelmesi çoğu vakada mümkün olmuyor. Kamburluğu önlemek için neler yapmalısınız buna gelelim. Öncelikle balıkları mutlaka kaliteli yemle beslemelisiniz. Suyu stabil tutmalısınız. Balıkların yaşam kalitesini her zaman olabilecek en üst seviyede tutmaya çalışmalısınız. Aynı zamanda deforme bireyleri üretimden uzaklaştırmak gerekiyor. Bunları karma bir akvaryuma alıp besleyebilirsiniz ya da üretiminizden tamamen uzaklaştırabilirsiniz. Yavrulara yeterli alan sağlamak gerekiyor ki balıklar düzgün gelişebilsinler ve büyümeleri devam edebilsin. Ve en önemli nokta akraba üretimlerinden ciddi şekilde kaçınmak gerekiyor. Özellikle tek kan hattından gelen balıklarda kamburluk kaçınılmaz bir problem. Bu kamburluk ya da omurgadaki bozukluk birçok farklı açıdan olabilir. Sadece böyle S şeklinde olmak zorunda değil. Farklı yapılarda, farklı görünümlerde de olabilir. Ki benim daha önceki videolarımı izlediyseniz üretim bozukluklarında ortaya çıkan yavruları görmüşsünüzdür. Onlar tamamen kan uyuşmazlığından ortaya çıkan yavrular. Burada balıklarınızın kan hattını korumak çok önemli. Sürekli bir taze kan eklemesi yapmak, ürettiğiniz yavruları yıla ve zamana göre ayırıp daha sonrasında eşlemelerinizi buna göre yapmak, üretimde kullanılacak balıkların mutlaka belirli aralıklarla yeni kanlarla beslenmesini sağlamak gerekiyor. Bu sayede kambur doğacak yavrulardan tamamen uzaklaşma sağlanabilir. Lepisteslerde bu kamburluk olayı aslında çoğu kez genetik problemlerden ortaya çıkıyor ve bunun en büyük sebebi akraba eşleşmeleri. Aslında bu durum bir noktaya kadar bazen sıkıntı olmuyormuş gibi gözüküyor. Ama bir noktadan sonra üreyen yavrular da kendi aralarında çaprazlanmaya başladığında ve üremeye başladıklarında o kan hattı kamburluğa, omurgada bozukluklara ya da balıkların farklı deformasyonlara sahip olmasına sebep oluyor. Erken fark edildiğinde bazı durumlarda kamburluk durdurulabiliyor olsa da, en azından gelişimi durdurulabiliyor olsa da bunun en başından önlemini almak ve hiçbir şekilde ortaya çıkmamasını sağlamak en doğrusu. Peki siz akvaryumunuzda daha önce bir kambur lepistes gördünüz mü? Bunu benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Size bu videoda elimden geldiğince balıkların neden kambur olabileceğini ya da kamburluğun nasıl durdurulabileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz ve balıklarınızı bu süreçten kurtarmış olursunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni akvaryum içeriklerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.